Mozambik'e Zobo sınır kapısından girdikten sonra sırasıyla Tet, Chimoio, Beira, Vilankulos, Inhambane derken Maputo'ya varacağız. Orada biraz vakit geçirdikten sonra yolumuzu Swaziland'a doğru çevireceğiz. Mozambik yüz ölçümüyle gerçekten çok büyük bir ülke. Afrika'nın rengi, Portekiz etkisinde kalmış, Latin esintileri veren Samora Machel'in ülkesi Mozambik'te başlıyor. Yeah, yeah, DJ Fire, yeah, Nuno Abdul, yeah, Claudio, come on, yeah, man, DJ Mozambik'e sınır kapısından girdikten sonra birazcık ilerledim. Coğrafya birazcık değişmeye başladı. Diğer taraf daha ekvatoral iklim özellikleri taşıyordu. Hava gitgide sıcaklaşmaya başladı. Ben Tet'e doğru gidiyorum. Bana söylediklerine göre Tet çok sıcak bir yermiş. Oradan sonra da böyle kayalık bir yol varmış. Gideceğiz, göreceğiz. Ama her zaman yaptığım gibi daha girer girmez Mozambik'in kırsalında, Mozambik'in köylerinde insanlar nasıl yaşıyor onları görmek istedim. Hemen bir köy evine girdim. Burada da çoklukla mısır var. Tarlasında mısır ekmiş burada yaşayan. Bu ülkede yaşayacağım en büyük sıkıntılardan bir tanesi tahmin ediyorum ki yabancı dil sorunu. Çünkü Portekizce konuşuluyor burada. Ofislerde İngilizce bilen var ama sokaklarda şu ana kadar geldiğim 50-60 kilometrede İngilizce konuşana rastlamadım. Bu ülkede herhalde Portekizce ile ilgili sıkıntı yaşayacağım ama bir şekilde üstesinden geleceğim. Bu coğrafyada en çok kullanılan ismini şimdi bilmiyorum. Yani Shima dediler Zambiya tarafında. Malawi'ye geçtim, Sima oldu. Ne? Sima? Sima. Burada da Sima diyorlar. İşte burada iki tane çocuğuyla oturan bir tane anne var. Konuşamıyoruz vücut diliyle. Birazcık evini görmeye çalışacağım. Pişirme işlerini dışarıda yapıyorlar. Ateşi dışarıda yakıp yemeklerini pişiriyorlar. Evin içi dağınık. Diğer evlere çok benziyor. Yatacak yer hemen içeride köşede. Bu evlerde kesinlikle yatak yok. Bunu çok net söyleyebilirim. İnsanlar yerde yatıyor. Yani veya bir hasır veya bir örtünün üzerinde yatıyorlar. Evin arka tarafına geçtiğimiz zaman birazcık da tabii alışılmışın dışında bir şey var. Biz ahırlarımızda küçükbaş hayvan besleriz. Tavuklar besleriz. Bu evin arka tarafında bu görmüş olduğunuz yerde domuzlar var. Etrafta toplanan kalabalığın meraklı bakışlarıyla gezdiğim köyden sonra yoluma devam ettim. Yol kenarında konumlanmış araziler tarım alanı olarak kullanılıyor. Buraların yerel yiyeceği her tarafta adı değişse de mısır unundan yapılan lapa. Daha önce bu aleti her tarafta gördüm ama ilk defa bir kadın çalışırken görüyorum. Şimdi merak ettim nasıl yapılıyor diye. Daha başlamadan bitti gibi. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Bu çok böyle hafif bir ağaç parçası gibi görünebilir ama değil. Hani abartısız söylüyorum, 20 kilo falan var. Hani ben erkek olarak bunu yapabilirim ama bu ufacık kadın bayağı bir güçlü.
Şu anda saatin 5'i çeyrek geçiyor. Hemen yolun kenarında böyle bir bahçenin kenarında köy gibi bir yer buldum. Orada da düzlük bir alan buldum. Bu gece burada çok rahat kalabileceğim zannediyorum. Çünkü komşularım da var. Yerel komşularım. Onlardan izin aldım. Bu gece burada çadırımı kuracağım. İnşallah yağmur yağmayacak. Hava yağmurlu görünmüyor. Yarın sabah da çıkıp buradan Beyra'ya doğru devam edeceğim. Beyra'dan da artık Maputo'ya doğru gideceğiz. Bakalım bu gecemiz nasıl geçecek. Let's beat it, de Michael. Disse quero ser assim quando crescer. Não vi outra saída se não vencer. E até hoje não parei. Pois minha mãe me ensinou que tenho de correr atrás. Yeah. Que vitória sem luta não me faria orgulhar. Por isso dei duro na escola e sempre fui às listas dos melhores alunos. Men pergunta duras. Enquanto andavas em festas e discotecas eu pesquisava. Çadırımı kurduğum anda başlayan akşamın sabahında gün doğarken yola çıktım. Minha mãe recebera da minha avó humildemente e os mesmos vou transmitir aos meus filhos brevemente que terão garra e determinação como o pai. Não é roupa cara aqui, eu visto que faz de mim gente fina. Hey. E nem é carro que eu conduzo que faz de mim gente fina. Já usei roupa dos permanentes, chapa não é novidade para mim. Sabahleyin yola çıktım. Yolumun üzerinde hemen sol tarafta bir kalabalık gördüm. Anladım ki burası bir okul. Çünkü Mozambik bayrağı da var şurada. Geldim. Burada ciddi dil sorunu yaşıyorum. Ya primero come. Name again name? Joaquim. Joki. Arkan? Joaquim. Joken. Joken. Sim. Okey. Öğretmen var Joken. Dil sorunumuz var. O Portekizce konuşuyor. Ben Türkçe konuşuyorum ama bir şekilde anlaştık ve okulunu gezmek istediğini söyledim. Benim Türk bayraklı balonlarım gene çocukları coşturdu, eğlendirdi. Şimdi bakalım okulda nasıl bir eğitim sistemi varmış. Oo. Headmaster. Ya. Burası eşyalar eski ama çok düzenli bir yer. Gerçekten bir öğretmenin odası olduğu belli. Çünkü bu kadar zor şartlarda bile bembeyaz öğretmen önlüğü burada. It's good. Ya. Já tive dama em Albaci, mas sempre fui gente fina. Gente fina, gente fina, gente fina, gente fina, gente fina, gente fina, gente fina. Sempre İmkansızlıkları şöyle görebiliriz. Ağaçlardan yapılmış bir tane masa var. Çocuklar burada birazdan göstereceğim. Böyle Ora ko ng pandonun. ağaçlar yapılmış. Bu ağaçların üzerine sıra niyetine oturuyorlar. Bunun dışında hiçbir şeyleri yok. Ina yang mun. Ora ina. 50 kişi bu sınıfta var. 47 kişi de 48 kişi de yanlış hatırlamıyorsam öteki sınıfta var. Sınıfta işte çatı gene sazlardan kapatılmış. Gerçekten imkansızlıklar çok fazla. Kara tahta zaten oldukça eski baktığımızda. Bir şekilde burada insanlar eğitim görüyorlar. gente fina, gente fina, gente fina, gente fina, gente fina. Burası da bir üst sınıf, 3. ve 4. sınıflar burada. Sınıfın durumu hiç değişmiyor ama bir şey de burada görmek gerekir ki çocukların durumu, Mozambik'in üst tarafındayım, ortalarında kuzeye doğru bir yerlerdeyim, güneye doğru ilerliyorum. Çocuklar burada öğrenim görüyorlar ama hemen hemen hiçbirinin ayağında ayakkabısı yok. Şanslı olanların ayaklarında ayakkabısı var. İkisi çok büyük bir tezat oluşturuyor. Şunu da görebiliyorum. Öğretmenlerine gerçekten çok büyük saygıları var. Yani farkındaysanız hepsi çok sessiz ve ciddi durabiliyorlar. Yani burası bir ilkokul olmasına rağmen. Birazcık herhalde otorite var burada. Yokluk insanların belini bükse de eğitimin önemi gerçekten çok önemli. Bunu her ülkede gördüm. Herkes şunu söylüyor. Eğitim, eğer eğitimin varsa okul var, okul varsa iş var. Eğitimin bir şekilde paraya döndüğünü herkes biliyor.
para mim. Já tive dama em algo assim, mas sempre fui gente fina. Gente fina, gente fina, gente fina, gente fina, gente fina, gente fina. Benim rahmetli babam Ekrem Öztürk de bir ilkokul öğretmeniydi. Benim haddime düşmemiş öğretmenlik. Bu işin eğitimi de almadım ama buradaki çocuklara da bir şey öğrettim. Ülkemizin adını ve ülkemize selam vermeyi öğrettim. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. Okay, thank you. Rumo aos meus objetivos de uma vida. Perdão a quem. Mozambik halkı gerçekten çok yardımsever. Şu anda havanın kararmasına en fazla 20 dakika falan var. Gerçekten her tarafa bakına bakına geldim ama motorun burnunu sokacak bile bir yer yok. Yolda işte ananas falan aldım akşam yiyeceği için. Sonra bir tane resmi bir yer gördüm, böyle kapısı falan demirle kapalı. Orayı gördüm, dedim herhalde ben burada kalabilirim. İçeride birini gördüm. Por var yanımda. Right, por. Por. Ona söyledim, dedim işte işaret diliyle konuşuyoruz zaten. Slip dedim, tent dedim, bir şey dedim. Kabul etti. Burası da süper. Gene banyo, tuvalet var, masa var, sandalye var. Gene süper bir gece geçireceğim. Bundan eminim. En iyisi benim için bir kere çok güvenli bir yer. Güvenlik elemanım yanımda. Etrafım kapalı. Bütün imkanlar var. Keyif beni bekliyor. Chimoio'dan Beira'ya doğru devam ediyorum. Chimoio-Beira arası yaklaşık 200 kilometre. 80 kilometresini falan geldim. Yalnız inanılmaz bozuk bir yol. Sürekli tanker görüyorum. Herhalde orada bir liman falan var. Akaryakıt mı taşıyorlar, ne yapıyorlar? Yol gerçekten çok bozuk. Yolun bozukluğu önemli değil. Daha da sıkıntılı bir şey var. TET'te dedim ki arkadaş bu ne sıcak? Yani yolda inanılmaz bir sıcak var. Yani derecem yok, ölçemiyorum ama su ter içerisinde kaldım. Yani 40 derece falan var. Hakikaten yanıyorum yani. Hiç güvenlik falan umurumda değil. Montumu falan çıkartacağım. Bir ağaç altı gölge de yok yani. Bir gölgede dinleneyim, birazcık istirahat edeyim. Hakikaten çok sıcak. Beyra'ya da gidip gitmeyeceğime karar veremedim. Yani belki birazcık daha ilerleyip orada bir yerde durup kamp yapacağım. Yolda ilerlerken burnuma gelen benzin kokusuyla irkilip durdum. Arıza çok araştırmaya gerek olmayan bir arızaydı. Benzin hortumum yırtılmış, benzin kaçırıyordu. Daha 10 dakika 15 dakika önce yandım bittim mahvoldum diye sıcak bir havada dolaşıyordum. 5 kilometre gittim, bir benzin kokusu geldi. Baktım benzin hortumumun ağzı yırtılmış. İdareten onu yaptım. Biraz kaçırıyor ama çok kalabalığın içerisinde kaldım, şehrin içerisinde. Etrafıma onlarca insan sardı. İdareten yaptım, yola çıktım. İşte 3-4 dakika oluyor. Fakat bugün başıma bir şey gelecek. Yani bunu hissedebiliyorum. Çünkü hava birden kapattı. Şurada inanılmaz bir fırtınayı görebiliyorum. Öteki tarafta kapalı. Sadece yolun gittiği yerde bir aydınlık var. Ben de şansımı deneyeceğim. O boşluktan geçmeye çalışacağım. Maalesef iki fırtınanın arasından geçemedim. Yolumun üstündeki yağmuru görüyorum. Hemen sağ tarafımdan fırtına o tarafa doğru ilerliyor. Şu anda sadece şansımı deniyorum. Durdum. Fırtınanın önümden geçmesini bekliyorum.
ve dua ediyorum ki üstüme gelmesin. Çünkü bütün kışlıklarımı en dibe koydum. Yağmurluğum falan en aşağıda. Umarım gelmez, umarım ıslanmam. Yağmurun dinmesini bekleyip yoluma devam ettim. Ufak tefek aksiliklerin olduğu bir günde ıslanmamak sanırım benim için günün en şanslı anıydı. Yoluma devam edip büyük şehirlerden biri olan Beira'ya vardım. Yeah. Presenciei momentos de aflição. Estive presente em cada hora. Beira'da rengarenk ve estetik binalarla demir parmaklıkların ardına saklanmış devasa blokların tezatlıkları, karma karışık sokaklarla birleşince kısa süreli bir bocalama yaşadım. Por amor, esteve sempre presa a tua alma. Ai, Deus envia. Beira'ya vardım, bir karmaşanın içine düştüm. Şehir gerçekten çok karışık ve bu ülkeye vardığımda dil sorunu yaşayacağımı biliyordum. Portekizce konuşuyorlar ve bir sürü kabile var, farklı diller konuşuyorlar. Bu şehirde yolumu bulmak gerçekten zor. İnsanlara soruyorum ama cevap alamıyorum. Dolayısıyla bir tane yer olduğunu biliyorum, bir plaj olduğunu biliyorum. Adı Makuti plajı. Onu bulmaya çalışıyorum. Şehir merkezini dolaştım, binalara baktım, sokaklara baktım. Beni çok çeken bir şehir olmadı. Bir şey hissedemedim buraya karşı. Çünkü karışık bir şehir. Biraz belki havanın kasvetli veya farklı olmasından kaynaklanan bir şey. Farklı bir şehir olarak gelmedi bana daha önce gördüğüm şehirlerle ilgili. Bakalım şimdi plajı bulmaya çalışacağım. Bulursam, okyanusu uzun zamandır görmedim. Tekrar onu göreceğim. Belki bugün orada kalırım, özlem gideriz birlikte. Bakalım Makuti plajını bulabilecek miyim? Como as flores que eu deixei no paraíso, este amor eu vou regar todos. Zor da olsa bulduğum plajda uzun süredir görmediğim okyanusla karşılaşmak günün en güzel zamanıydı. Plajda balıkçıların yanına geldim. Kullandığı malzemeleri görmek istiyordum. Biraz da tanıtmak gerekirse tamamen ağaçtan el işçiliğiyle yapılmış kürekleri var 2 tane. Şu yerde gördüğüm de yelkeniymiş. Gerçi toplamışlar. Çok rüzgar olduğu için bugün toplamışlar. Anlaşabildiğimiz kadar anlaştık. Tekne de masif tek parça ağaçtan oyularak yapılmış. Hiçbir ekleme yok. Yani okyanusun kenarında Beira'da insanlar hala eski teknolojiyi kullanıp kısmetlerini okyanustan çıkartmaya çalışıyorlar. Que te fizerão sofrer, te fazer sorrir e te amar. Já não posso voar, mas vou te levar ao céu, fazer-te sentir as nuvens de... Beira'da ünlü Makuti plajına geldim. Makuti plajı okyanusun hemen yanında. Gezi kitaplarında yazan sonsuz bembeyaz kumların olduğu plaj işte burası. Tabii bu gezide her anın müthiş macera, müthiş eğlence olmuyor. Burayla ilgili deneyimlerim ise şu: burası çok güvenli değil. Eşyalarına, çantana, kamerana, fotoğraf makinana gerçekten çok dikkat etmelisin. İşte hemen elinden alıp gidebilirler. Hatta alışveriş yaparken cebinden çok fazla para çıkartma, bunlar senin için tehlikeli olabilir gibi cümleler duydum. Yani Beira güvenli bir şehir değil. Bu sebepten bu şehirde çok fazla kalmak istemiyorum. Benim için Beira şu an için bu gezi bitti. Vilankulu'ya doğru devam edeceğim. Gri, bulutlu ve rüzgarlı bir havanın hakim olduğu plajdan ayrılıp günün getireceklerini merak ederek Inhambane'ye doğru yola çıktım. Beira'da Hindistan cevizi ağaçları gerçekten meşhur. Yol üzerinde tezgahlarda Hindistan cevizleri satılıyor.
Seyyar satıcılar ilk önce Hindistan cevizini ayıklıyorlar. Gerçekten çok güzel. Hayatımda ilk defa taze Hindistan cevizi suyu içiyorum diyeyim. Sütü mü derler, suyu mu? Gerçekten çok lezzetli. Sadece suyunu içmekle bitmiyor. Hindistan cevizinin içi de var. Ha. Vilankulu'ya geldim, kendime de geldim çünkü Beira benim için birazcık sükutu hayal bir şehirdi. Beklentim yüksekti bana anlatılanlardan dolayı ama hem güvenlik sorunları hem de şehrin yapısından dolayı çok hoşlanmadım oradan. Sonra anlamsız bir yola girdim. Yani hiçbir şey yoktu benim için görülebilecek. Yeşillik, ağaçlık, çalılık, çırpılık bir yerlerden geçtim. Çok da büyük bir keyif almadım ve sıkıldım açıkçası. Ama ne zamanki Vilankulu'ya geldim gerçekten başka bir ülkeye gelmiş gibi oldum. Burası cennetten bir köşe gibi. Şehre girdiğiniz andan itibaren caddeleri, sokakları, insanların kılığı, kıyafeti, polisi, güvenliği her şeyle bambaşka bir şehir. Yani şu ana kadar geçtiğim Afrika şehirlerinin içerisinde, turist bölgeleri içerisinde en iyilerinden bir tanesi diyebilirim. Turistlerin oldukça rağbet gösterdiği bu yerde kısa sohbetler yapıp dinlenmek uzun zamandır ihtiyacım olan bir şeydi. Yavaş sesle konuşacağım çünkü daha güneş yeni doğdu. Kaldığım yer sırt çantalı turistlerin daha çok ziyaret ettiği ve çadır kurup kaldıkları bir yer. Harika bir yer, okyanusun kenarında. Mutfak var, herkese açık paylaşılan bir mutfak. Ve istediğiniz her malzemeyi çok ucuz fiyata bardan, küçük dükkanlardan satın alabiliyorsunuz tesisin içerisinde. Ben de domates aldım, yumurta aldım, çaydanlık var, çay var. Onları paket paket almadım. Sağ olsun arkadaşlarım bana verdiler. Çayımı demledim. Okyanus manzarasında güzel bir kahvaltı sonrası yoluma devam edeceğim. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen kalabalıklaşan Vilankulo sokaklarından geçip güzel havanın tadını çıkararak Mozambik gezime devam ettim. Uzun zamandır yollardayım. Türlü çeşit tabelalar gördüm. Hiç dilini anlamadığım Amerikçesi, Arapçası bir sürü şey gördüm. Şaşırtıcı tabelalar bile gördüm ama hayatımda ilk defa dikkat fil çıkabilir tabelası gördüm. Mozambik'te dikkat yolunuza fil çıkabilir.
Mozambik'te, aslında sadece Mozambik'te değil, hemen hemen bütün Afrika ülkelerinde, geçtiğim bütün Afrika ülkelerinde kullanılan yakacak odun kömürü. Her ülkede adı değişiyor. Swahili dilinde genellikle çako diyorlar. Buradaki adını daha öğrenemedim. Bir türlü anlaşamıyoruz ama öğrenemedim. Yol üzerlerinde hemen hemen her tarafta bu tür odun kömürü satan yerleri görmek mümkün. Burada bunun bedeli yaklaşık 3-4 dolar civarında böyle bir çuvalın. Böyle satış yerlerinde benim için bir de avantaj var. Genellikle çuvallar halinde satıyorlar odun kömürlerini. Fakat her taraflarında, arka taraflarında böyle küçük küçük parçalar da var. Bir şekilde bunlar burada kullanılmıyor. Böyle. Ben de geliyorum, onlardan istiyorum bunu. Satmıyorlar da çünkü bir para eder bir şey yok. Yani koca çuval zaten çok ucuz bir paraya gidiyor. Ben de bir iki avuç alıyorum bunlardan kamp yapmadan önce. Kamp yerine vardığımda küçük çalı çırpı, üzerlerine çako yani odun kömürü koyduğumda hem ateşimi daha kolay yakıyorum hem de uzun süreli ateşim oluyor. Böylece daha rahat ediyorum kamp yerlerinde. Inhambane Tofu arasını kısa sürede aldıktan sonra başkent Maputo öncesi son durağım olan şehre vardım. Bu yaşıma geldim, büyük konuşmamayı hala öğrenememişim. Çünkü eğer Vilankulu'ya cennetten bir köşe diyorsam, Tofu plajı için tanımlayacak kelime ve cümle haznem benim yok. Çünkü burası gerçekten çok güzel bir yer. Yani sonsuza gidecek böyle bir plaj, bembeyaz kumlar, dalga sesleri, tesis inanılmaz güzel. Bir de sezon dışı olduğu için buranın sezonu Haziran, Temmuz, özellikle Aralık'ta çok fazla rağbet görüyormuş. Ucuz. Yani inanmayacaksınız ama birkaç litre benzin fiyatına kalıyorum burada. Gerçekten çok güzel. Yani okyanusta yüzmek ayrı bir keyif, ayrı ama hani yüzmesem bile dalga sesleri, güneş, böyle bir yer. Gerçekten insan burada yaşlanmayı istiyor. Oturdum birazcık bir kahve içerken düşündüm. Dedim acaba ben buraya yerleşip burada yaşayabilir miyim? İnsanın içinden geçiyor böyle şeyler ama biz gezmeye alışmış insanlarız. İki tekerin üzerinde yolumuza devam eden insanlarız. Bakalım burada güzel zamanlar geçireceğiz. Sonrasında başımıza neler gelecek. Kaldığım odada buzdolabından fırına, tencereden malzemeye kadar her şey var. Küçük de bir market var. Oradan istediğim alışverişi yapabiliyorum. Kendime çorba aldım, makarna aldım. Onları yapıyorum. Okyanus manzarasında çok da güzel bir yemek yiyeceğim. Kızıl gün batışı burada geçen günüm kadar inanılmazdı. Seyrine doyum olmaz günün doğuşuyla balıkçılar da güne başlıyordu. Mozambik'e sınır geçişi yaptığımdan beri en uçları yaşadım diyebilirim. Uç noktalardan bir tanesi yokluk. Sınırı geçer geçmez ziyaret ettiğim köy evi. Kamp yapmamın sonrasında sabahında gördüğüm ilkokul ki çocukların ayaklarında ayakkabı bir sıraları bile yok. Ağaçların üzerine oturup eğitim görmeye çalışıyorlar. Bu benim için bir uç noktaydı. Ötekisi ise sınırdan turizm merkezlerine varana kadar geçtiğim yollar. Çöl gibi yemyeşil, çalı, çırpı, ağaç, orman ama
hiçbir şey yok. Yani bomboş bir arazi. Bu da bir uç noktaydı. Sonra daha başka bir uç noktayı gördüm ki o da okyanusun kıyıları. Vilankulo benim için ilk tanıştığım turizm merkeziydi ve gerçekten çok güzeldi. Varlıklı insanlar, turistler burayı ziyaret ediyor. Sonrasında şu anda bulunduğum Tofo plajına geldim. Tofo plajı Mozambik'in dünyaca ünlü plajlarından bir tanesi ve burada gerçekten varlıklı insanların yaşadığı belli. Şimdiki rotam başkent Maputo. Afrika'nın rengi Mozambik'in başkenti Maputo'dan devam edecek.